Herkese selam arkadaşlar. Mükemmel bir yayın olacak. Sizlerle beraber bana Instagram'dan özelden çokça sorduğunuz soruların cevabını vereceğim bu yayında. Sizler de dinleyerek aynı soruyu tekrar sormadan kendi ticaretinizi ilerletebilirsiniz. Ben sizlere Instagram'dan bir story atmıştım. Hep atıyorum zaten sürekli olarak. Burada şöyle yaparsak Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan ben burada eBay ile ilgili merak ettiğiniz ya da e-ticaretliği merak ettiğiniz soruları sor demişim. Sizlerden gelen soruları burada böyle hep beraber cevaplayacağım arkadaşlar. Bakalım ben de merak ediyorum neler gelmiş. İlk önce bir arkadaşımız sormuş. Suspend yedim ne yapabilirim? Şimdi ilk önce yapman gereken birinci kural eBay ile iletişime geçmen. eBay ile iletişime nasıl geçeceğini bilmiyorsan bizim para kazanma kutusu diye ücretsiz olarak sizlere vermiş olduğumuz internet sayfamızda bir dosya var. Bu dosyanın içerisinde eBay'in mail adresi ve eBay'e Almanca, İngilizce başka bir dil yok diye düşünüyorum. Bir de Türkçe mesaj atabileceğin mesaj template'leri var. Onu kendi senaryona göre uyarlayıp yazarsan bu şekilde %70 kişinin hesabı geri açıldı. Hala da açtıramıyorsan e, eğer illa açtırmak istiyorsan hesabı bizden danışmanlık alabilirsin. Ama ilk önerim her zaman ücretsiz size vermiş olduğum şeyi denemeni istedikten sonra eğitim birisi sormuş. Burak demiş ki eğitim video şeklinde mi birebir mi yapıyorsunuz? Hayır Burak, birebir yapmıyorum. Binlerce insan var. Ona ne vaktim ne ömrüm yeter. O yüzden sizler için eğitimleri şu an zaten güncelliyorum. İnşallah bu hafta sonu bütün eğitimler en güncel olacak şekilde. Bazılarında ses sorunu vardı. Sizden gelen şeylerden gördüm. Bazıları da daha iyi çekebileceğim videolar vardı. Onları da güncelledim. Yani anlayacağınız eğitim videoları videosu olarak internet sayfamıza giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Sonra size kurslar hangi kursu aldıysanız tanımlanıyor. O kursu da bir yıl içerisinde istediğiniz zaman girip izleyebiliyorsunuz Burak. Ayrıca elimden geldiğince böyle canlı yayınlarda yapıyorum. Telegram gruba kurduk. Telegram grubuna katılarak sorularınızı videolu şekilde cevap alabilirsiniz. Ama birebir görüşmek istiyorsan randevu alman gerekecek güzel kardeşim. Evet. Levent sanırsam yazmış. Wise'deki GPD yani pound hesabı ile mi para almak mantıklı yoksa Payoneer ile mi? Önemli olan para alma. Buradaki ilk aşamamız. İkincisi hangi yerden alırsan senin için bir sorun olmayacak. Wise Translate yaparak yani sana gelen hesabındaki parayı Türk parasına çevireceksen daha az komisyon oluyor. Burada eğer kar marjından dolayı bakıyorsan Wise senin için daha sağlıklı olacaktır arkadaşım. Evet. Tayfun bir fotoğraf göndermiş ama daha fazla bilgi sağlamak için Payoneer'e gidin. Burada görünmüyor. Öyle bir atmışsın ki mesajı okuyabildiğim kadarıyla. Görünüşe göre bazı bilgileri doğrulamaya ihtiyacınız var. Okey. Burada şöyle bir durum söz konusu. Payoneer hesabına girdiğin zaman Tayfun, Payoneer'de yapman gereken şey şu: sağ üst köşede Account Setting bölümünde, ayarlar bölümünde senden istemiş oldukları kişisel bilgiler var. Örnek veriyorum, pasaportunu isteyebilirler, banka dokümanını isteyebilirler, ekstra bir evrak isteyebilirler. Onlar sana zaten yazıyor orada ne istediklerini. Bu evrakları oraya 300 DPI yani yüksek çözünürlüklü bir şekilde gönderirsen büyük ihtimal sistem onaylayacaktır ve Payoneer hesabın ödeme almaya açılacaktır. Bu kadar basitti bu sorunun cevabı. Listemdeki sol tuşu neden gitti? Herhangi bir şekilde eBay sistemsel olarak bir problem olabilir. Fakat e, herhangi bir şekilde ilk defa böyle bir soru görüyorum. Bu tamamen eBay ile görüşüp senin halletmen gereken bir şey. Çünkü hiçbir zaman sol tuşu gitmez. Bazen sistemsel hataları olabiliyor. Sonuçta eBay'de bir satış platformu arkadaşlar. Peki, e, Tuğçe yazmış. eBay'deki ürünlerimizin nerede reklamını yapabiliriz? Okey. Şimdi eBay'de iki tane strateji uygulayabilirsin Tuğçe. Soy ismi Tuğçe herhalde bilmiyorum ama ücretli ücretsiz. Odaklanman gereken yer ücretsizse ürünlerini Facebook Marketplace'e ve Pinterest'e yükleyebilirsin. Bunu yazılımlar yapıyor saniyeler içerisinde otomatik olarak. Bu ücretsiz olarak trafik almana yarayacaktır. İkinci aşamada ücretli yapmak istiyorsan bence en doğru platform tabii ki eBay. eBay'in kendi algoritması içerisinden reklam çıkarsan da zaten eBay'de ürün satıldıktan sonra parası alınıyor. Her nasılsa eBay yeni bir sistem getirdi 2022'nin sonlarında, 2023'ün başlarında. Artık eBay'de de para vererek ürünlerinize reklam çıkabiliyorsunuz. Aynı Amazon'da olduğu gibi. Ben bunu eğitim içerisinde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Çünkü ben kendim şahsen çıkmıyorum. Çünkü bana biraz
gereksiz geliyor. Tabii ki ürünleri doğru bir SEO yaptıktan, ayar çektikten sonra çok da öyle reklam çıkmanıza gerek yok. Ben ürünler satıldığınca reklam parası vermekten taraftarım. Her nasılsa bu iki türlü de yapabilirsin. Hangisi senin için uygunsa umarım yardımcı olmuştur bu soru. Berkay yazmış. eBay'de hesap açarken personal mı business mı açmalıyız? Berkay kardeşim güzel soru. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer business'ın varsa açık bir şekilde kesinlikle business ve business e-mailine sisteme kayıt olursan hesabını çok daha kaliteli ve güvenli bir şekilde açarsın. Ben bütün hem eğitimde olsun hem kendi açtığım hesaplarda olsun eBay. Herkese kesinlikle önerdiğim şey business. Sebebi şu. Business açarsanız o business şirket hesabınızı Amazon'da açıyoruz. Arka tarafta business ads'i de açıyoruz vesaire vesaire. Yani business'ın sizin işinize yaraması gereken çok şey var. Benim verdiğim linklerden para kazanma kutusunu açarsanız 75 pound'a falan İngiltere'de şirket kuruluyor arkadaşlar. Belki daha az, belki daha fazla ama ortasında bir yerde. Çünkü geçen özelden biri bana yazdı. 1.000 dolar para istemişler İngiltere'de şirket açmak için. Dedim bir şey yani abi sence normal mi yazmış. Ben normal değil tabii ki arkadaşlar. Biz 75 pound'a açıyoruz. Hem de bir sene adres ücretsiz şekilde verecek şekilde. Siz paranızı fazladan vermek istiyorsanız diğer arkadaşlara onlar bir şey diyemem. Bu sizin ticaretiniz. Evet, bu kanala videoyu beğenerek arkadaşlar kanala abone olarak da yorum yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü sadece kanala abone olanlar yorum yapabiliyor. Bu süre zarfı içerisinde ve bundan sonra da hep öyle olacak. Peki, eBay'de USA'de satışlarım güzel ilerliyordu fakat ürün bulamıyorum. Şimdi iki tane option var burada yine. Doğru ürün bulamıyorsan doğru bir şekilde ürün araştırmasını bilmiyorsun ya da araştıracak yazılımları kullanmıyorsun. Önerim herhangi bir şekilde doğru bir ürün bulduktan sonra şu an piyasada trend neyse Google Trendlere gir araştır. En çok satılan ürünler neyse bu tarz ürünler içerikli ürün listelemeye başla. Eğer yazılım kullanmayı biliyorsan kesinlikle Terapik kullan. Ücretsiz olarak eBay'in satıcıları sunduğu bir şey. Murat selam seni görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Sana da iyi günler, iyi seyirler dilerim. Dediğim gibi arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde öyle yapabilirsin ya da benim para kazanma kutusu var. O para kazanma kutusunun içerisine girersin. Onun içerisinde satan ürünler var. Ben listeledim. Oradan indirip bilgisayarına listeleyebilirsin. Ya da hiç, yok ben onlarla artık hiç uğraşmak istemiyorum dersen de biz satan ürünleri sizlere algoritmada bulup veriyoruz. Kazandıran ürünler paketi içerisinde. Oradan satın alırsan biz sana senin için yapman gereken işini yapar, işini kolaylaştırır. Böylelikle satışlarını arttırırsın. Okey. İyi. Selam İzmir Altın. Amazon eBay'de drop için kredi kartı önerisi. Amazon eBay'de drop kredi kartı. Ben Amazon'un kendi kredi kartını kullanıyorum. Onu da öneririm. Ya da Amex varsa American Express alabiliyorsan kesinlikle onu kullan. Çünkü cashback veriyorlar arkadaşlar. Her aldığım alışverişe %1 ile %5 arası cashback veriyor. Benim için en önemli olan şey alışveriş yaptığım zaman cashback ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara ufak bir şekilde anlatmaya çalışayım. Örnek veriyorum. Ben 100 poundluk bir alışveriş yaptım. Ben alışverişimi bu kredi kartıyla yaptığımda bana %5 kredi kartı cashback veriyorsa bana 5 pound'unu geri veriyor. Bu mesela 100 poundluk bir işlemde baktığınızda 5 pound ne yapacağım diyebilirsiniz arkadaşlar. Günlük böyle 5.000 poundluk 10.000 poundluk alışveriş yapıyoruz o kartlarda. Arka tarafa baktığınızda %5'i de çok da öyle komik bir rakama gelmiyor. Bizim Türkiye'de bir günde kazandığımız kredi kartından cashback parası Türkiye'de insanların 3-4 ay çalışıp maaş aldığı parayla hemen hemen aynı. O yüzden ticaret yapıyorsanız paranızı masada bırakmamanız gerekiyor. Sırf bu da değil. Arka tarafta farklı şeyler de var ama kredi kartı diyorsanız Amazon'dan yapıyorsun diye söyledim. Amazon'un kendi kartını kullanmanı tavsiye ederim. Evet, Zafer sormuş. Bunu acaba şöyle yaparsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim için de en azından yorumları daha kolay okuyabilirim diye ümit ediyorum. Amerika'da eBay'de 6 satışımız oldu. Sonradan ise hiç satışımız olmadı. Nedendir acaba? Şimdi burada arka tarafta hesabına bakmadan yani bir neden söyleyemem. Hesabına bakmam gerekiyor ki
Acaba hesabın flag mi yedi? Yoksa satmaya çalıştığın ürünler piyasada gerçekten istenilen ürünler değil mi? Doğru bir şekilde bakmak ve dükkanını analiz etmek lazım. Benim önerim sana burada Zafer. Eğer yapabiliyorsan eBay algoritmasının içerisine gir. Burada ayarlar bölümünde yapman gereken impression ayarlarına bakman. Impression ayarlarına baktığında trafik nereden geliyor eBay dükkanına? Bunu bulman. Bunu bulduktan sonra hangi ürünler sana satış ve kar getiriyorsa ve trafik getiriyorsa bu ürünlere odaklanıp bu ürün tarzı ürünler listeleyip diğer getirmeyen, trafik getirmeyen ya da alışveriş yapmanızı engelleyen müşteri ürünleri eBay dükkanından kaldırma. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar bizler sizin için ürün buluyoruz. O şekilde de destek de alabilirsiniz. Ama kendi başınıza yapmak istiyorsanız biraz zaman alacaktır. Bilginiz olsun. Sonuçta bu ticaret kolay değil arkadaşlar ne yazık ki. Bu bilgileri araştırmak, öğrenmek yıllar alıyor. Öğrendikten sonra da yapması saniyelerinizi almıyor. Okey. Ahmet sormuş. Şirket açmak zorunlu mu başlangıç seviyesinde? Ahmet, şirket açmak zorunlu değil. Her nasılsa şöyle bir durum söz konusu. Sole trader olarak İngiltere'de başlıyorsun. Amerika'da yaptığın ticaretle alakalı değişiyor. Yani örnek veriyorum Amerika'da ya da İngiltere'de bir Amazon hesabı açacaksan şirket bilgileri gerekiyor. Bazı durumlarda farklı platformlarda evet, bazı platformlarda hayır. Bu soru biraz böyle o yüzden açık bir soru. eBay için konuşuyorsan belirli bir seviyeye ulaşana kadar eBay'de şirketsiz olarak devam edebilirsin. Ama ben her başlayan hem öğrencilerimi hem YouTube'da beni takip eden bütün arkadaşlar kesinlikle şirket kurarak ilerlemesini söylüyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünsenize gün sonunda zaten para kazanacağınız inancıyla bu işe girerseniz gün sonunda para kazanırsınız. Ve paranızı da büyütmek istiyorsanız şirket kurmak sizin çok avantajlı oldu. Şirket kurmanın çok avantajı var arkadaşlar. Aklınız hayaliniz şaşar. Geçen eBay hani sırf ben eski satıcıyım diye 50 bin sterlin bana para verdi. Şirketim var diye. Şirketim olmasaydı bunu bana yapmayacaktı. Demeye çalıştığım şirket kurarsanız çok avantajı var. Şirketi sadece hesap açmak gibi düşünmeyin. Arka tarafında şirketlerin size sunduğu çok şey var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Okey. Ee, Murat sormuş. eBay canlı chat kaldırıldı mı? Help kontak böyle bir seçenek göremiyorum. Cevaplar mısın? Olur tabii ki. Şimdi Murat, eBay mümkün mertebe basit ve kolay soruları girmiş olduğunuz sekmelerden sizlere sadece onların sizi araması sekmesini veriyor ya da mail sekmesini veriyor. İki tane opsiyon var. Birincisinde hesabım hacklendi ya da acil durum gibi böyle buttonlar var eBay'de. Bunlara ulaşarak bunlar üzerinden canlı chat'e girip oradan sualini onlara iletebilirsin. Onlar da senin yetkili departmana aktarabilir. Bu biraz işin şey tarafı fakat hiçbir şekilde ulaşamıyorsan. İkinci tarafta benim vermiş olduğum para kazanma kutusunun içerisinde fazlasıyla zaten şeyler var. Hatta eğer bilmiyorum gösterebilir miyim buradan ama büyük ihtimal gösterebilirim diye düşünüyorum. Sizler için arkadaşlar para kazanma kutusunu paylaştık. Şuradan ekrana paylaşırsam çok daha rahat bütün öğrencilerime de oradan işlemlerini yapmalarını söylüyorum. Umarım ekranı görüyorsundur. Şu şekilde yaparsak daha rahat görürsün diye düşünüyorum. Para kazanma kutusu var. Burada para kazanma kutusuna geliyorsun. Burada e, Suspend bölümüne geliyorsun. Bak burada e-mail ve atacağın mesajlar ve aşağısında bayağı bir şey var. Sana soracağı sorular ve cevapları vesaire vesaire. Bunun için yapmanız gereken şey sadece okyanusi.com internet sayfamıza gelmeniz gerekiyor. Arama butonuna geldiğinizde buraya para kazanma kutusu yazarsınız. Burada toptancılar ve diğer şeyler de var. Satan ürünler de mevcut içerisinde. Ee, Burada görmüş olduğunuz gibi okey. Bu ücretsizdi. Şu an paralı olmuş. Benim de haberim yok. Kim yaptı bunu acaba? Bunu düzeltirim ben yayından sonra arkadaşlar. Ücretsizdi. Almak isterseniz 2 pound yapmış. Kim yaptıysa bilmiyorum. Bakmam lazım işte. Biri parayla satmak istemiş herhalde. Buradan sepetinize ekleyip arkadaşlar bunu satın alabilirsiniz. İçerisinde hepsi var. Satan ürünler ve diğer bankalar ve diğer sorduğunuz bütün soruların cevabı zaten burada. Bizim vermiş olduğumuz hizmetleri de burada topladım. Bunları da güncelliyorum ben zaten sürekli.
Ve ayrıyeten de burada işte hesabınız suspend yediyse satan ürünü almak istiyorsanız da buradan ulaşabilirsiniz. Okey. Peki. Kaç günde bir ürün listelemeliyim diye Mahmut Ev sormuş. Mahmut Ev, şimdi şöyle hesabın kalitesiyle alakalı. Hesabını ne zaman açtın? Yeni açtıysan en fazla ilk ay içerisinde 5 tane ürün yükle. 5-10 arası. İkinci ay 10 ile 30 arası yükle. Ondan sonraki süre içerisinde 30 ile 50 arası. Yani ilk 3 ayınızda 50'den fazla ürün listelemesi yapmayın. Özellikle dipnot, eğer yapıyorsanız da arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şuna çok ama çok dikkat edin. Yeni listelediğiniz ürünler varyasyonlu ürünler olmasın. Dedikten sonra Aytaç yazmış. Öncelikle teşekkür ederim bilgilendirme için. Sorum şu: eBay USA'da açılan hesap eBay UK'de geçerli mi? İngiltere için ayrı bir hesap oluşturmalı mıyız? Aytaç, şimdi şöyle, bunu çok yapmaya çalışan arkadaş var. Ben bunu çokça kez elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Şimdi geçerli tabii ki, teknik olarak sonuçta aynı platformda giriş yapıyorsun. Fakat orada satış yapamıyorsun. Orada listeleme yaptığın zaman da yine aynı prosesi, yani aynı başlangıcı sıfırdan bir hesapmış gibi eBay UK'de yapman gerekiyor. Benim önerim, her ne olursa olsun bir platformda daha satış yapmadan, aylık cirolarınız 4.000-5.000 pound'a en aşağı ulaşmadan başka bir platformda satış yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü emeğinizi ve enerjinizi ne kadar çok bir şeye odaklanırsanız o şeyden daha çok para kazanırsınız. Her şeyi video izleyerek YouTube'da, bunda da para varmış, Etsy'de yapayım, Amazon'da yapayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım derseniz ne yazık ki hiçbirinden kazanamazsınız. Benim tavsiyem bir şey sadece odaklı. İngiltere ise İngiltere, Amerika ise Amerika. Zaten Global Shipping programını açtığınız zaman eBay sizin adınıza bütün dünyada onları satıyor. Yani ekstradan şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Tutup da eBay'de, UK'de hesap açmanıza gerek yok. Peki gelelim sıradaki soruya. Abi, şirket nasıl kurabiliriz? Şimdi Emre, iki tane option var. Üç tane option var. Birincisi, İngiltere'de yaşıyorsan HMRC'nin internet sayfasına girebilirsin. HMRC'nin internet sayfasından kendin kurabilirsin. Ben YouTube'da ücretsiz nasıl yapılacağını videosunu gösterdim. Adım adım izlersen kurabilirsin. Ayrıca eğitimin içerisinde de bu mevcut, eğer kendi başınıza kurmak istiyorsanız. Çünkü çok müşterimiz var bu aralar, hep İngiltere'de yaşayıp da eğitim alanlar ya da Amerika'da yaşayanlar. O yüzden tamamen size bırakıyorum. İkinci option, e, benim gibi internet siteleri var bizim ortak çalıştığımız. Onlardan destek alarak benim verdiğim linkler üzerinden şirketini kurabilirsin. Onlar senin için her şeyi yapıyor. Fakat bazı bilgileri doldurman gerekiyor. Bunun ücreti 75 pound. Onu söyleyeyim. Ee, Üçüncüsü de e, bu işin hizmetini veren yerler var. İşte şirket kurmayı biz de veriyoruz bu arada. Bizim fiyatımız, yanlış bilmiyorsam, 200 pound. Şirket kurma ve bir yıl adres ve diğer arka taraftaki sağlamış olduğumuz güzel koşullar. Bunu genellikle Türkiye'de aynısını 1000 pound'a 500 pound arası satıyorlar. Neden o kadar pahalıya sattıklarına dair hiçbir fikrim yok. Fakat sonuçta herkes ticaret yapıyor. Eğer bizden almak istersen ya da benim linkin üzerinden almak istersen 75 pound. Aynısını başkası yaparsa 1000 pound. Sana kalmış. O yüzden Emre, bir şey diyemiyorum. Ya YouTube'daki videoları izle, ücretsiz kendin yap, ya da ben başkası yapsın diyorsan bizim linkten gir, 75 pound'a kendin kur, ya da hiç uğraşmak istemiyorum sen yap diyorsan da biz 200 pound alıyoruz bunun karşılığında. Diğer yerlerde 500 ile 1000 pound alıyor. Bilmiyorum. Sana bırakıyorum nasıl yapmak istersen. 3 tane tercihim var. Hakan sorusunu sormuş. Hakan, sana ben mail attım dün, yanlış hatırlamıyorsam. Mailine bakarsın. Bazen not defteri olarak inmez de senin kullandığın bilgisayardan alakalı olan bir şey bu. Bu bizlik bir durum değil. eBay'den ödemeleri hangi bankayla alabiliriz? Bunu yine para kazanma kutusunda gösterdim. Oradan bütün ödeme alabileceğim bankaların linklerini tıklayarak kayıt olabilirsin. Şu an Payoneer en uygunu bizim için. Bayağı insan soru sormuş. Sizce dropshipping pardon.
Berk sormuş. CJ Dropshipping sitesinden aldığım kargo takip numarası değiştirebilir mi? Biz değiştiremiyoruz. Değiştiren yerde yok şu an ne yazık ki Berk. Olduğu zaman internet sayfamızda bunları güzel bir şekilde paylaşacağız. Emin sormuş. eBay'de iade geldiğinde ne yapacağız? Panik ortalığa yayavaya verip hemen Instagram'dan bana abi ne olur uyan bir dakika bir şey soracağım abi iptal geldi gibi arka arkaya peşi sıra 20 tane mesaj atacaksın. Yapma böyle çılgınlıklar. Yapmayın arkadaşlar. Bir tane mesajdan da anlıyorum abi yardım et deyince. Yani roman yazmanıza gerek yok. Ama anlıyorum sizi de o heyecanınızı bilmediğinizden o ne olacak diye işin ucu. Sorun diye biz buradayız yardımcı olmak için arkadaşlar. O yüzden siz de yardımcı olarak kanala videoyu beğenebilirsiniz desteklerinizle arkadaşlar. Sizin her beğeniniz bizlere yaptığımız işte daha iyi şeyler yapmamız için bize umut ve moral veriyor. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi eBay'de iade geldiğinde arkadaşlar diyelim ki Amazon'dan ürünü sattın. Amazon ya da başka bir kuruluş artık neresinde çalıştıysanız hangi yerden listeleyip ürünü sattıysanız şimdi Amazon'da ürün satıldı ve ürünü müşteri iade etmek istiyor herhangi bir sebepten dolayı. Yapmanız gereken şey çok basit. Amazon'daki aldığınız yere mesaj atacaksınız. Müşterinin size yazdığı aynı şeyi, ismini sadece silin. Aynısını kopyala yapıştır. Amazon yapın. Onlar diyecek tamam iptal ediyoruz. Size bir tane etiket çıktı label'ı verecekler. Siz de bu etiket label'ını müşterinize vereceksiniz. Müşteri ürünün kargosunun üzerine koyacak. Kargocuya verecek. Kargocuya verdikten sonra hop Amazon deposuna gidecek ve iptaliniz bu şekilde çözülmüş olacak. Parası da sizin hesabınıza ürün ulaştığı zaman gelecektir. Okey. Merhaba hocam. eBay.com'da Hikmet sormuş. Hesabım var. Fakat satışlarım çok yavaş. Ne yapmam gerekiyor? Hikmet bunun için gerçekten ben YouTube kanalında çok video çektim. Yani satışlarınızı ben hesabı flag yemiş bir tane hesabımın bile satışlarını bir günde 1000 pound'a çıkardım. Videosu da var açık konuşmak gerekirse. Yani tutup eğitimin içerisine bile koymadım. Çünkü herkesin yapamadığı şeyler olduğu için bunlar. Basit olan şeyleri ben eğitimin basit olan şeyleri YouTube'a koyuyorum. Hani çok bu işi yapıp da para kazanıp da parasını katlamak isteyen şeyleri de eğitim içerisine koyuyorum. Çünkü genel bilgiler herkes zaten her yerde koyuyor. YouTube'da her yerde herkesin hesaplarında bulabiliyorsunuz. Bunun da videosu var. Vaktin olursa o satışlarınızı deli gibi arttırın tarzında bir YouTube videosu var. Onu baştan sona izlemen lazım ki uygulamalı olarak göresin. Çünkü orada ben 10 tane farklı şeyden bahsediyorum ama teknik olarak piyasa ne istiyorsa onu satmayı öğrenmen lazım. Ya da yazılım kullanmayı öğrenmen lazım. Aksi takdirde nanay. Kerem Akın abi lütfen yardım et. Kerem sorunu sorarsan yardımcı oluruz. X ürün sattım fakat başka ürün bulamıyorum. Ne yapmalıyım? Eren yapacak bir şey yok. Ticaret bitti demek ki bu kadarmış kısmetin. Tabii ki yani sonuçta Eren sattığın üründen hangisiyse bu kategoride daha çok ürün listelemeye odaklanmalısın. Buradaki benim sana önerim kesinlikle ve kesinlikle Eren ne olursa olsun kendini yatırıma odakla. Yani nasıl biliyor musun? Şu an bildiğin ürün bilgiyle en fazla bir tane ürün satabiliyorsun demek ki. Buradaki senaryoda senin daha çok ürün listelemekten daha çok bilgi öğrenmen gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. Demek ki bulabildiğin kadar bu konu hakkında ürün araştırma ile ilgili bütün YouTube videolarını izle. Eğer vaktin varsa, paran varsa da eğitimlere katıl, kitap oku, kendini geliştirecek şeyler yap. Çünkü senin araştırdığın şeyleri ve yaşamış olduğun problemleri yani 5 yıl önce de yaşayanlar vardı. Onların tecrübelerinden ders al. Onlar nasıl yapıp bu kadar para kazandı. Ben YouTube'a video koydum dün herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 20 günde ne kadar da hatta 10 günde 20 bin sterlin galiba nasıl yaptığımı gösteriyorum ve orada algoritma falan çıkıyor. 30 saniyelik bir video yani izleyebilirsiniz. Önemli olan şey arkadaşlar bu bilgiye sahip olmak. Yani elinizi nereye atacağınızı bilmeniz gerekiyor burada. E, Hatay'da deprem olduğu için başka şehre yerleştik. PNR hesabı doğrulandı. Başlayacaktım. Başlarsam suspend olur muyum? IP adresim farklı. eBay ev adresim. Şimdi Kerem şöyle bir durum var. Öncelikle hepimizin tekrardan başı sağ olsun bu yaşamış olduğumuz zorlu günlerde. Çok üzüldüm açıkçası böyle bir şey olduğuna. Böyle bir durumda ben sana bir şey söyleyeyim. Ben her zaman ruhumun götürdüğü yere giderek iş yaptım. Ben teknik olarak belki problem olabilir fakat sana bir şey söyleyeyim mi?
Böyle bir şey olduysa da ve sen hala bu ticaretle uğraşacaksan da senin önünde hiçbir şey duramaz Kerem. Benim sana sadece abi tavsiyem ya da kardeş tavsiyem var. Yaşını bilmediğim için. Ne olursa olsun yap, sonuçlarını gör. Yani burada sana evet ya da hayır diyemem. Öyle bir durum olursa en kötü senaryoyla İngiltere'de bir şirket kurar, şirket bilgilerini ticaret hesabına çevirirsin ve adamlara dersin ki ben artık ticaret business yapıyorum. Onlar da çok problem yaratmaz sana. Okey. Gelelim kim sormuş? Umut sormuş. Stoğu biten ürünleri otomatik stok var diye gösterebilir miyiz? Ayarı bulamadım. O ayar eBay'in içerisinde var da yazılımlarla yüklediğin zaman oluyor bu Umut. Orada Good till cancel diye bir olay var. Yani ürünü iptal edene kadar sat diye bir durum var. Orada ürün stoğunu ya fazla koyacaksın ya da ayarlar bölümünden yani yazılımla yapıyorsan stok bitse bile ürünü hala sat olarak işaretlemen gerekiyor. Böyle bir senaryoda sana yazılım şöyle bir option verecektir. Diyecektir ki bak ürün bitti hala satmak istediğinden emin misin? Sen de evet dersin o zaman şöyle diyecek. Bari bu ürünü 100 pound karla sat. Yani ürün normalde 50 poundsa ürün stokta bittiği zaman 150 pound'tur. 150 pound'u verip de o ürünü alacak bir adam da varsa git o ürünü bul gönder. En azından böyle bir şey yap. Ben öyle yapıyorum en azından. Yoksa ürünü bulamayınca biraz moralin bozulabilir. eBay hesabında da zarar görebilirsin. Emre sormuş. Wise kartını İngiltere sanal adresime gönderdikten sonra elime nasıl ulaştırabilirim? Şöyle, İngiltere'de ya bir akraban olacak ya bir abin olacak benim gibi ya da burada sanal adresler var UK Post Box gibi ya da burada kullandığım muhasebeci varsa bunlara kartının siparişini vereceksin Wise'dan. Wise kartının oradaki adresine ulaşacak. UK Box'a kart ulaştığı zaman sana UK Box kendi sistemlerinden mesaj atacak ya da mail atacak. Diyecek ki bizim elimizde bir tane kargo geldi senin adına. Ne yapalım? Sen eğer kartı almak istiyorsan diyeceksin ki bana kartını işte Türkiye'deki adresime gönderin. Onlar diyecek ki 3 pound kargo parası var. Oradan parasını ödeyeceksin, adresine gireceksin. Onlar sana gönderecek. Ya da kart sana lazım değilse ki teknik olarak lazım değil eğer yoksa bir şey yapmıyorsan bana diyeceksin kart numarasını okuyun sonra kartı imha edin. Sen de Wise'den otomatik bankacılığa girerek online bankacılığa otomatik ben yeni çıkardım herhalde. Şey yapacaksın sadece. Kart numarasını sisteme girdikten sonra kartla bir işin yok. Eğer kartından illa para çekmek istiyorsan da Wise'a ya da Payoneer hangi bankayı kullanıyorsan paranı oradan oraya transfer et. Bu kadar basit. Okey, Emir'den güzel bir soru gelmiş. Hocam iyi akşamlar. Merhaba, söylemiş olduğunuz videoları izledik ve şöyle bir sonuca vardık ve devamı yok. Bravo. Şey yetmemiş. Sorunun şeyi yetmemiş herhalde. Okey. Çok ilginç Instagram hesaplarından yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunların isimlerinin ne olduğu Faruk herhalde. Payoneer'in hesabını doğrulamasına rağmen eBay hesabımı askıya aldı. Büyük ihtimal Payoneer'le çok net bir şekilde vermiş olduğun eBay bilgileri uyuşmadı arkadaşlar. Ben bunu yüzlerden fazla kez söylediğime eminim. Okey, Serhat sormuş. Tracker Bot 14 günlük ücretsiz kullanmayı her 14 gün farklı bir adını açıp eBay'e bağlasam sorun olur mu? Bunu başka bir Türk'ten başka hiçbir kimse sormaz arkadaşlar. Ben geçenlerde bu bütün bizim yazılım yapan arkadaşlarla falan konuştuk. Gerçekten bizim Türkiye'de insanlar bedavaya alıp da ticaret yapmaya çalışan çok insan var ve ne yazık ki hiçbiri ticareti başaramıyor. Tek sebebi arkadaşlar yani ucuz malın yani size şey olur. Böyle yapacak. Kargoya 1 pound para vermemek için mesela örnek veriyorum buradaki senaryoda. eBay hesabını kapatacak ve belki oradan 1 milyon pound kazanacağı işten sadece 1 pound vermemek için ticaretini bitirecek. Bu kafa yapısıyla bence değil hiç ticaret yapmayın arkadaşlar. Bakın kimse bir şeyi bedavaya vermez. Herkes sonuçta bu işi yapıyorsa bir para kazanacak ve burada bir yanlış bir şey yok. Yani siz birisine bir şey satın alıp onun size para kazandırmasını, bilgi kazandırma burada bir yanlış yok. Bu bence çok normal. Yani ya onu tecrübe edinerek öğreneceksiniz, daha fazla para vererek, daha çok zaman ayırarak
ya da yapmış bir insanın tecrübesini satın alacaksınız. Şimdi buradaki senaryoda yani bir pound vermemek ya da 2 pound para vermemek için ticareti böyle kısa yollardan yapmaya çalışıyorsanız, ki ben yıllar önce yaptım, size bir şey söyleyeyim mi? Bu kafa yapısıyla cebime bir kuruş para girmedi. Girdiyse de hepsini geldiği gibi gitti. Çünkü kafa yapısı fakirliğe odaklı. Yani oradan koparayım, buradan koparayım. Böyle ticaret olmaz arkadaşlar. Para kazanacaksınız, paranızı yatıracaksınız. Bu kadar net. Para kazanmayı, zaten asıl problem burada başlıyor. Benim bütün genç arkadaşlarım ya da başlayan bütün arkadaşlar, ticaret yapıyorsunuz arkadaşlar. Para yatırmaktan korkmayın. Bakın, harcamak demiyorum. Para yatırmaktan korkmayın. Çünkü yatırım adı üstünde size kat ve kat fazlası gelir. Ama yani böyle ufak tefek şeylere kaçıyorsanız, paranız olmayabilir, anlayabilirim. O zaman bence bu senaryoda böyle bir şeye girişmeyin. Yani illa da yapacağım diye bir dünya yok. Ama hala da yapacaksanız da bir şey diyemem arkadaşlar. Bu tamamen sizin ticaretiniz, sizin seçiminiz. Ama ben yıllar önce yaptım. Kesinlikle şunu fark ettim. Fakir kafa yapısıyla cebinize para sokamazsınız. İsterse dükkanınız 1 milyar para, yani dünya paralar kazansın, o kafa yapısı elinizde para kalmasına sebep olmayacaktır. eBay Dropshipping'de Çin'den alıp Amerika'ya satarsak vergi nasıl ödeyeceğiz? Ona bir vergi muhasebecisiyle görüşmen gerekiyor Osman. Benim uzmanlık alanım değil. Ben biliyorum da cevabını verecek kişi ben değilim. USA hesabını dün açmıştı. Sonrasında İngiltere'de cazip gelmeye başladı. Doğru, cazip. USA'de henüz satış yapmadığım için İngiltere'ye başlama kararı oldu. Hoş geldin aramıza Aytaç. Biz de buradayız. Seni burada aramızda görmek çok güzel bir şey. İnşallah da bir an önce satışların başlar. Bu arada sizden eğitim almayı düşünüyorum. Tabii ki Aytaç, yapmış olduğun satışlardan para kazanırsan, işini büyütürsen ve daha fazla kendine yatırım yapmak istersen, ben geçen de bizim takımda konuşurken bizim gerek eğitimler ya da gerek hizmetlere katılan müşterilerimizin, yani öğrenciler, arkadaş diyorum ben ama hani teknik olarak iş yapıyoruz ya da müşteri diyelim. %70'i ticaretini, kazandığı paraları başladığı andan çok 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 daha fazla çıkardı. %70 bence çok güzel bir skor arkadaşlar. Yani teknik olarak şöyle söyleyeyim. Mesela cebinizde 200 pound para var. 100 pound'unu eğitime yatırdınız diyelim. 100 pound'ıyla da işte ekstra şeyleri aldınız. Şirket kurdunuz, onu yaptınız vesaire. 200 pound yatırdınız, ticarete başladınız ve bu süre zarfı içerisinde, örnek veriyorum, işte 3 ay içerisinde cebinizde artık yapmış olduğunuz satışlarda 3.000 ile 5.000 pound para kazanmaya başladınız. Ee, Yani %70'i bize inlenip kendisine yatırım yapmaya çalışan bütün arkadaşlara fazla, yani fazlasıyla zaten verdiği parayı kazandırdık. Öğrenmiş olduğu bizim yıllık tecrübeler vesaire de cabası. Ben mutluyum. Hepinizi aramızda görmekten çok mutluyum. Bu arada eğitimleri zaten şu an güncelliyorum. Hepsini sabah akşam edit yapıyorum arkadaşlar. Yanlış ya da eksik eklemek istediğim şeyler varsa, ki hepinizin en kolay şekilde anlayıp basit bir şekilde izlemenizi istiyorum. Çünkü çoğu yeni başlayan arkadaşlar bu ticarette benim anlattığım, böyle ben orada örnek veriyorum, eğitim içerisinde şey yapıyorum. 50 bin sterlinlik eBay'den para çekiyorum işte kartıma. Adam onu daha satış yapmamış. 50 bin sterlin orada görünce, 2-3 milyonluk, yani eBay'den hani para yapılır mı diye soruyorlar ya. Oradan ben bankama, bana diyor ki ben anlamadım, çok karışık. Çünkü anlamaman çok normal, çünkü hayatımda hiç o kadar paralık bir satış yapmadım. Şimdi ben de düşündüğüm zaman teknik olarak haklı olduğunuzu anladım. Yani o yüzden o sahneleri hep çıkartıyorum. Sadece başlangıç seviyesinde adım adım hesabınıza ürün nasıl yüklenir, ürün nasıl araştırılır, nasıl suspend olursanız açarsınız, böyle basit şeylere yapacağım. Diğer o profesyonel olan, yani gerçekten şey yapan arkadaşları ben farklı bir şekilde bir hizmet vermeyi düşünüyorum. O yüzden böyle bir şeyin olması bence daha sağlıklı olacak. O yüzden de güncelliyorum eğitimleri. Böyle olan videoları çıkartıyorum. Yerine daha güzel, o kıvamda bilgiler anlaşıyorum. Okey. Hocam, Türkiye'de hangi vergileri ödüyoruz? Rauf, dediğim gibi arkadaşlar, ben hani eğitim içerisinde bahsettim. Vergi benim alanım değil. Bunun muhasebeciyle görüşmeniz gerekiyor. Zaten kim ne derse de desin, onları da dinlemeyin. Çünkü sonuçta sürekli olarak vergi şeyleri değişiyor İngiltere'de. Yapmanız gereken, daha şirket, ben eminim bir şey söyleyeceğim. Sadece bunu şeyden dolayı söylüyorum. Çünkü sizin gibi kaç tane geldi geçti kaç yıl boyunca.
Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Senin sorduğun soruya soruk. Mesela şirketin var mı? Yok. Şirket kurdun mu? Yok. Satış yaptın mı? Yok. Şimdi bu üçünü yapmadan şirketin nereye vergi ödemesi gerçekten çok iki taraflı zaman kaybı. Yani benim vereceğim cevap senin sorduğun soru ikisi de şey olmayacak. Sen satışa başla, işini büyüt. İşte o zaman gel abi ben işte 1.000 poundluk satış yaptım. Bunun vergisini nasıl ödeyeceğiz? Ben sana dedim ki, gel kardeşim bak şimdi böyle ödeyeceğiz. Bitti. Ama yapmadan benim sana cevaplamam teknik olarak mantıksız ki zaten bu soruyu soran hiç kimse, bak sen sadece tek değilsin. Senin gibi 1.000 tane böyle screenshot fotoğraf gönderirim. Hiçbiriniz ticareti yapmıyorsunuz. Bu ticareti yapmayanlar zaten bu tarz sorular soruyor. Lütfen senden ricam ticarete başla. Ondan sonra zaten her zaman yanında olduğumuzu göreceksin. Peki gelelim diğer Instagram'dan gelen sorulara. Peki nerede o sorular? Bu muydu acaba? Okey, buymuş. Ee, hocam Superbox'a bağlanıp eBay'e giriş yapsam sorun olur mu? IP'ye bakman gerekiyor güzel arkadaşım. IP'nin durumuna bakmadan bir şey söyleyemem sana. Okey. CJ Dropshipping'le nasıl onunla çalışmamı önerirsin? Bu soru içerisinde soru teşkil eden bir soru. CJ Dropshipping nasıl? İyi, güzel tedarikçi. Onunla çalışmamı önerir misin? Evet, onların zaten kendi internet sayfalarında ben de eğitmen olarak çıkıyorum arkadaşlar. eBay ile ilgili. Bütün alanda işte Shopify için başka eğitmenler var. Ben de onların Türkiye ve İngiltere ayağında eBay eğitmeniyim. Öneririm. Onların zaten YouTube kanalında da ben çıktım, videoları var. Onları da izleyebilirsin ama İngilizce anlıyorsan izlemeni tavsiye ederim. Okey Erdem, Wise kartın İngiltere sana adresini gönderirken süreçte ne yapmam gerekiyor? Bir şey yapman gerekmiyor. Onlar verdiğin adrese kargo geliyor. Sadece kargoyu beklemen gerekiyor Emre. Başka bir durum söz konusu değil. Lütfen bir videoyu beğenin arkadaşlar ki sizin desteğinizle bu yaptığımız şeylerin daha da güzel bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Çünkü sizin desteğiniz bize şunu gösteriyor. Demek ki bu insanlar bu işi yapmak istiyor, yardım almak istiyor. Ben de bütün o vaktimi işimden ayırıp burada size ücretsiz bir şekilde diyorum ki bunların ihtiyacı varsa yardımcı olayım. O yüzden de sizin desteğiniz de gerçekten benim için çok önemli. Ki böylelikle bu işi yapmak isteyen diğer arkadaşlara da bu videolar ulaşıyor. Bu ne demek? Onlar da bu gidip de tonlarca dışarıda paralar ödemektense burada ücretsiz olarak bu bilgilere sahip oluyorlar. O yüzden arkadaşlar teşekkürler. eBay'de canlı chat kaldırıldı. Bunu cevapladık. Yeni başladım. Hayırlı olsun. Satışını yaptığında bana lütfen ekran kaydını gönder. Bu beni mutlu eder. Seni daha çok mutlu edeceği tartışması tabii ki. İlk açtığımızda siteyi hocam 15 günlük çerez toplamak zorunda mıyız? İlk haftada açsak olmaz mı? Heyecan oluyor. Evet biliyorum Resul, heyecan oluyor. Fakat ne yazık ki hesabının uzun sürekli heyecanlı vermesini istiyorsan da bunu bu şekilde yapman daha sağlıklı olacaktır. Ticaret yapıyorsunuz. Biliyorum hepiniz acele bir anda para kazanmak istiyor. Fakat arkadaşlar bu sizi bir gecede milyoner edecek bir iş modeli değil. Ben hiçbir öyle bir iş modeli de sizlere anlatmadım. Bu YouTube kanalımda ve hayatımda çünkü öyle bir şey olmadığını biliyorum. Milyoner olabilirsiniz fakat bir gecede olamazsınız. Teknik olarak olursunuz. O da yapmış olduğunuz işte örnek veriyorum eBay'de hesap açtınız. 2 yıl boyunca bu bilgiyi öğrendiniz vesaire. Bir ürün buldunuz lak diye bir ayda örnek veriyorum size milyon dolarlar kazandırabilir ya da milyon poundlar o bulduğunuz ürün. Bu teknik olarak mümkün. Fakat bu bilgiye sahip olmadan şimdi buna sahip olmak bence gerçekten arkadaşlar ben inanmıyorum böyle şeylere. Ben kendim yaptım biliyorum o işin öyle olmadığını da biliyorum. Yani siz de kendi şöyle bir şey söyleyeceğim bunu anlayacaksınız bence. Şimdi arkadaşlar başarı hiçbir zaman tesadüflü olmaz. Başarı hiçbir zaman şans eseri olmaz. Hiçbir zengin şans eseri zengin olmaz. Ya da hiçbir başarılı aktris, sanatçı, tiyatrocu, ressam, alanında uzman olmuş yüzücü, koşucu hiçbiri tesadüf olarak o noktalara gelmez. Şimdi para kazanmak bir dağa tırmanmak gibi. O dağa tırmanırken ayağınız kayıyor, yere düşüyorsunuz, kolunuzu incitiyorsunuz, ayağınız kanıyor, tırnaklarınız ve ayakkabılarınız parçalanıyor. O dağ tepesine zaten herkes çıkabilse herkes zengin olur. Hayat da işte böyle bir şey. Yani o dağ tepesine kimler çıkıyor, kimler zengin oluyor? Buna yapabileceğine inanan insanlar. Ve siz de inanırsanız siz de kazanırsınız. Sizin diğerlerinden farkınız yok, benden bir farkınız yok. Milyoner daha çok insandan bir farkınız yok. Başarılı insanlardan farkınız yok. Tek farkımız bana göre
Buna layık olduğunuzda hala şu an henüz inanmıyorsunuz. Ya da bu işlerin internetten bu kadar kolay olacağına inanmıyorsunuz. Hiç kimse kolay demedi. Fakat bilgiye sahip olduktan sonra çok kolay. Bu bir dil konuşmak gibi. İngilizce öğrenmek çok zordur. İngilizce bilmeyen insana belki 6 ay sonra İngilizce öğrendikten sonra İngilizce öğrenmek için düşünür mü? Hayır. Çünkü İngilizce biliyordur, artık konuşur, tadını çıkartır. Ticarette para kazanmak da böyle. İlk etaplarda biraz zor. Çünkü hesap kurmanız gerekiyor. Ha, bir de hayatınızda hiç ticaret yapmadıysanız ne olduğunu bilmeden bu ticareti yapmak biraz karışık gelebilir. Bir de mantıken işin mantığını anlamıyorsanız ve ne yazık ki ben şunu fark ettim. 2 yıl teknik olarak bunu ben kendim dürüst bir şekilde söyleyeceğim. 2 yıl boyunca internetten bu işi araştırın arkadaşlar. Bütün YouTube kanallarına girin. İngilizce, Almanca, Türkçe ve diğer bütün kaynaklardan anlayabildiğiniz dillerle hepsini izleyin. Örnek veriyorum, eBay eğitim. Her kafadan farklı bir ses çıkacak. Her YouTube kanalı ya da her ücretsiz içerik size bu işi farklı yöntemlerle gösterecek. Ve 2 yıl boyunca siz sadece o videoları izleyerek ve ticarete başlamayarak, çünkü hiçbir zaman kendinizden emin olmayacaksınız. Çünkü YouTube'da verilen bilgilerin hepsi böyle tadımlıktır. Ufak bir şekilde verilir size. Ve 2 yılın sonunda belki bu işe hiç giremeyeceksiniz ama 2 yıl boyunca bu işle ilgili bilgi sahibi olacaksınız ki bu çok gereksiz bir bilgi olacak sizin için. Kullanmadıktan sonra bir anlamı yok o bilginin çünkü. Fakat bazen bazı eğitimler var. Ben mesela alıyorum. Adamlar mesela 100 pound'a eğitim satıyor. Ben giriyorum, diyorum ki mesela bu eğitimi alsam mı? Çünkü orada örnek veriyorum işte e, EFT hakkında bilgi aktarıyor, işte NLP hakkında bilgi aktarıyor. Bunun illa eBay ile alakalı olması gerekmiyor. Bunun tamamen kendinizi geliştirecek bir şeyle alakalı olması gerekiyor. Örnek veriyorum mesela şimdi bu kitapları aldım. Bunları okuyorum Türkiye'deyken. Mesela NLP hakkında bilgi almaya çalışıyorum. Sonra arka tarafta yine aynı şekilde çekim yazısı. Bu kadının kitaplarını beğendim. Güzel. Bayağı bir Kaliforniya'da eğitim almış. Üslubunu da sevdim. Okuması falan da güzel. Şimdi bu kadın yaşını bilmiyorum. Söylemek de istemiyorum. Böyle bir hata yapmam. Fakat çok saygıdeğer bir şey. Benim doğduğum yıl kadın yazar olmuş. Düşünsenize, ben 34 yaşındayım. Şimdi ben 34, kadın o zaman yazar olmuş. 34 sene en aşağı bu alanda uzman. Şimdi ben bu kitabını aldım, okuyorum. O iyi hoş da. Şimdi ben bu işi öğrenmek istiyorsam bu kitabı okumak bana yetmeyecek. Bu kitabın dışarısında dağlarca bilgi olduğunda farkındayım. Ve ben bu işi gerçekten öğrenmek istiyorsam onu arayacağım. 1 saat konuşacağım ya da eğitimi varsa eğitimini alacağım ki böyle yapıyoruz zaten. Alıyorum, 2 saatte izliyorum. Kadının 34 yıllık yaşamış olduğu hayat tecrübesini teknik olarak her zaman tabii ki hepsini alamazsınız ama ben hayatımda 2 saatte ya da diyelim 2 günde 34 yıllık bilgiyi, benim kafam sünger gibi çünkü ben kendime göre konuşuyorum. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben çok hızlı öğrenebiliyorum. Yani saniyede ben bir günde 5-6 tane eğitim izliyorum. Okuyabilirsem de yarım kitap okumaya çalışıyorum bu aralar. Yarım ya da çeyrek, çünkü çok yoğunum. Demeye çalıştım, bu bilgiyi, 34 senelik bilgiyi 2 saatte 3 saatte öğreniyorum. Çünkü niye? Neden olmasın? Çünkü biliyorum, İnternetten araştırsam, YouTube'dan baksam, videolar izlesem benim fazla bir işime yaramayacak. Ama burada bu işi yapan varsa arayacağım, soracağım. Bana lak diye sorduğum soruların cevabını ve bilmediğim şeyleri anlatacak. Hayatımda 34 sene yaşamak zorunda kalmayacağım bu bilgiyi öğrenmek için. Ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Paranız varsa bilgi satın alın. Bakın, hayatta belki hiçbir şeyin kısa yolu yok, fakat bu kısa yol size hayatınızın her şeyini değiştirecek. O yüzden bu tamamen size bırakıyorum. Yeni başladım demişsin, hayırlı olsun dedik. İlk açtığımda siteyi 15 günlük çerez topladık. Evet, bunu başardık. Salih, nasıl başardın? Çünkü başaracağıma inandım. Çünkü şöyle düşündüm Salih. Çok güzel bir soru. Cebimde para yok, yani başarısız olduğumu düşündüğüm anlarda şunu kendime sordum. Başaranlar nasıl başarmış? Benim başaranlardan eksiğim ne? Sonra teknik olarak düşündüm. Hiçbir eksiğimin olmadığını farkına vardım. Sağlıklıyım, okuyabiliyorum, öğrenebiliyorum. Ve bunu yapmak için ne yapmam gerektiğine araştırdım. Ve tek olay şu: sadece kendime inanmam ve güvenmem gerekiyordu. Ve başarabileceğime inanmak. Ve en önemlisi, bana bu işi yapamazsın, edemezsin diye etrafımda arkadaş diye dolaşıp da aslında benim başarımı kıskanan bütün insanlarla hayatımdan çıkardım. Yani başaramamama inanmıyorsun.
Tamam, saygı duydum, seni seviyorum ama yolun açık olsun dedim. Böyle insanlardan hayatından kurtulduğun zaman da teknik olarak başarıyorsun. Çünkü onları duymuyorsun. Hatta çok güzel bir hikaye var. Bir tane e, ağaç var şeyin orada. Ne diyelim ona, Amazon ormanlarında çok büyük bir ağaç. Bu ağaç arkadaşlar kimsenin tırmanamayacağı kadar yüksek bir ağaç. Oraya tırmanan da işte örnek veriyorum kral oluyor o zaman. Maymunların hepsi denemeye çalışıyor. Bütün hepsi böyle yapılı maymunlar var, ince var, zayıf var. Böyle hepsinin farklı özellikleri var bunların. Bir de çok sıradan böyle yavaş böyle bir maymun var. Şimdi hepsi başlıyor tırmanmaya. Bir yapılı olan biraz hızlı gidiyor ama işte çok ince dala tuttuğu için aşağı düşüyor. Sonra ama insanlar böyle yavaş yavaş çıkmaya başlayınca, insanlar diyorum, maymunlar. Aşağıda maymunlar başlıyor. Yapamazsın, o dal çok ince, oraya basarsan kayarsın, şunu yaparsan şöyle olursun, böyle olursun diye diye bağıra bağıra aşağıda. Gerçekten de çıkanların başına bu şey geliyor ve biri kayıyor, birinin dalı kırılıyor vesaire. Sonra bir tane o güldükleri maymun, zayıf olan, böyle hafif hafif teker teker daldan dala böyle ya emekleyerek çıkıyor. Hani kaplumbağa hızında diyelim. Ve bağırıyorlar, onu yapamazsın, orada siyah şey var, daha demin oradan kaydılar düştüler, sen oraya basma falan. Bu tırmanıyor da tırmanıyor, hiç millet şaşırıyor, bu bir bakıyorlar en tepeye çıkıyor. Sonra böyle işte el sallıyor oradan ve iniyor aşağı, diyorlar ki nasıl başardın ya, bunu nasıl yaptın diyorlar. Maymun cevap vermiyor. Millet diyor ki ukala bak, cevap bile vermiyor ama sonradan birisi geliyor diyor ki ya onun burada ne işi var diyor. O diyor ki en tepeye çıktı, kralımız oldu. Hadi ya diyor, o duymuyor ki diyor. Yani duymadığı için kötü yorumları hiçbir zaman kendi kafasına takmadı. Takmadığı için de inandığı şey. O dedi ki ben kafamda oraya çıkacağım. Çıktı. Diğerleri yapısal olarak ondan güçlü olmasına rağmen eğitimsel olarak, fiziksel olarak çıkamadı. Niye? Çünkü o kendi kafasıyla değil, aşağıdakilerin yorumlarıyla hareket etti. Başarmak istiyorsanız bu tarz insanları hayatınızdan çıkartın. Biliyorum belki yakın arkadaşınızdır, ailenizdir, dostunuzdur. Ama hayatınız boyunca negatif insanları hayatınızda tutamazsınız. Bunlar sizin sadece enerjinizi almak için hayatınızda. Emin olun, bir gün bir şey sorduklarında ve hayır dediğiniz zaman bu, emin olun, onlar sizin gerçekten çok iyi arkadaşınız olmadığını öğreneceksiniz. Bunu tecrübe etmek istiyorsanız tadını çıkartın, ama yok ben kendi hayatımı yaşayacağım diyorsanız, ben öyle yaptım ve öyle başardım. Salih, umarım faydalı olmuştur. %50 reklam oranı yaptığım ürünleri var ama görüntülenme almıyor. Demek ki yanlış ürün listeliyorsun Gürbüz. Lütfen ürünlerini piyasanın istediği ürünlere göre listele. Okay. Space Cops 38. Abi ben Türkiye'deyim. Hayırlı olsun. Ben de arada sırada gidiyorum. Hep ayda satış yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Soruyu anlayamadım ama her ay yaparsın, niye yapmayasın? Yani satış yapmak kadar kolay bir şey mi var? Biz yeri geliyor bazen günlük 20-30 bin poundluk satış yapıyoruz bir günde. İnşallah Allah size daha çok bunu nasip eder. Yani inanan yapıyor arkadaşlar. Arka tarafta geçen gün oğlum bir YouTube videosu açtı. Bir tane YouTuber var. Çocuk şey diyor. Ya diyor, buralar diyor günlük diyor 1 milyon doların üzerinde satış yapıyoruz diyor. Yaptığı şey de tişört satıyor. Ve sadece YouTube kanalından. Yani çocuk ona inanmış, onu yapıyor. Demeye çalıştım. Günlük kazanıyor bu parayı. Belki bir insan oğlu Türkiye'de diyelim ömrünün sonuna kadar 40 yıl gece gündüz gittiği işe gitse o parayı kazanamıyor. Ha, şimdi başka bir açıdan bakmamızın zamanı geldi artık hayata. Tabii ki yapmaya çalıştığınız şeyi yapın, çalışın. Fakat hayat sizin, doğru kullanın. En azından kendinize göre. Hocam AliExpress'ten Ali yazmış. 40 gün kar süreli ürünleri USD'de satmak mümkün mü CJ'de? Ali, bunun bir stratejisi var. Yani bu böyle herkesin alacağı şey değil. Öncelikle ürün insana wow etkisi yaratması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunun için de detaylı bir araştırman lazım. Bunu yaparsan evet, yapamazsan mantıksız. Zaman kaybı. Arda. Hocam hesabım 3 aylık. 2 satış. Hasselblad Real Non-IP bağlarsam sıkıntı olur mu? Yani yavaş yavaş, benim önerim en azından, şimdi şöyle bir şey var Arda. Hesabında en fazla diyelim ki 10 tane ürün var. Şu an onu kontrol edebilirsin. Aylık satışın 30-35 üzerine çıktığı zaman artık yazılımları bağlayın. Bu etapta biraz manuel gitmen hesabın sağlığı için daha iyi olacaktı, benim önerim. İadene gelirse nasıl yapacağız sormuşsun Emin. Bunu daha demin cevapladık.
Kaan sormuş. İsmi güzel. Bir iki haftadır eBay ile ilgileniyorum. Henüz satış yapamadım. Nasıl yapabilirim? Kaan, YouTube'da ücretsiz tonlarca videomuz var. Bunları izleyerek başlayabilirsin. Çünkü bilgi yapacağın şeyden daha önemli. Bilgiyi bilmeden yapmak hesabına zarar verecek ve bir ay sonra bu ticarette para yok deyip sen de diğerleri gibi yoluna devam edersin. Ya da bizim internet sayfamızda eğitimler var. Arkadaşlar, eğitimler gerçekten çok uygun. Bir tane satıştan eğitim parasını çıkartıyorsunuz. Ve göstermiş olduğumuz eğitimler yani dünyada en çok satılan ve en iyi yorum alan eğitim seçilir. Dünyada diyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık herhalde 1.000 tane eğitmenin arasında yani benim satış alanından bahsediyorum. Yoksa orada 4 milyon eğitmen var da yani onlar o kadar iyi yorum verip, çünkü bunları niye yapıyorlar? Adamlar izliyorlar ve yaptıkları zaman para kazanıyor. Ben orada kendi hesaplarımda gösteriyorum. İşte 20 bin sterlin satış yapmışım, 30 bin satış yapmışım. Bunu biliyorum ki nasıl yapılacağını size gösteriyorum. Siz de yapıyorsunuz ki teknik olarak herkes değil ama çoğunuz para kazanıyor. Bu tamamen sizin kendi ticaretiniz ve sizin dediklerimi anlayarak doğru uygulamanız gerekiyor. Bunu anlamadan ticareti yaparsanız ve gün sonunda kötü sonuç alırsanız da benim yapabileceğim bir şey yok. Ben yine elimden gelince yardımcı olmaya çalışsam da ne yazık ki arkadaşlar, herkes aynı şekilde güzel araba kullanamıyor. Bazıları uçuruyor, bazıları da dahil freni çekemiyor. Onu da benim yapacak bir şeyim yok. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum zaten. Yine sorunuz olursa Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan da bana sorabilirsiniz. Ayrıca bir tane VIP grubu kurduk. Eğitim alanlara özel. Orada günde bir tane soru hakkınız var. Böyle soruları sorarsanız biz videolarını çekip sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. VIP grubuna katılmak isterseniz. eBay drop yaparken cihazımdan girmemiz mi lazım? İkinci bir cihazdan girmek hesaba suspend olur mu? Enes, ilk etapta mümkün mertebe 2-3 ay sadece bir cihazdan girmeye çalış. Ondan sonra kafana göre takılırsın. Ben öyle yaptım. Business hesap şirketi oluşturduktan sonra hemen ürün yükleniyor mu? Hayır Samet, hemen yüklenmiyor. Aynı birinci normal personal'da yaptığımız gibi yapıyoruz. Savaş, eBay Tracker botu bağladım, suspend yedim. O yüzden biz Tracker Fast'te çalışıyorum. Suspend nasıl çözülür? Arkadaşlar, ben zaten yüzlerce kez dedim size, Tracker Fast'i kurmamın sebebi de bu yüzdendi. Fakat hala insanlar para vermeyeyim diye ya da 7 günlük ücretsiz sürümü kullanayım diye böyle yapıyorlar. Bilmiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani ucuz etin yanisi, ki ucuz değil, bizden daha pahalılar teknik olarak. Ee, Ve böyle bir durum var. eBay para kazanma kutusundaki maili atabilirsin. O şekilde hesabını açtırdıktan sonra Tracker Fast'e devam edebilirsin. Soru sor demişim. Ürün tedarikçi listesi diye bana soru sormuşsun. Kubilay, yani bu bir soru değil arkadaşım. Bunun farkındasındır umarım. O yüzden cevaplamıyorum. Çünkü bunun cevabını verdim. Bir de böyle bir soru mu olur yani? Soru sorun yazmışım. Ticaretçi Lisesi. Okey. Başka soru benim gördüğüm yok herhalde burada. Var aslında da, UK şirket gerekleme. Ya bunları cevaplamışız. Başka herhalde bu. Son olarak motivasyon şeyine yapalım arkadaşlar. Soru sormuşum. Burada da bu arada sorular Rauf'tan gelmiş. Hocam yapıyorum satış. Sonradan vergiden ceza yemekten korkuyorum. USA'deyim. Tamam, süper Raf. Benim muhasebecilerim var vermiş olduğum o şeyin içerisinde. Onlarla iletişime geç o zaman. Sana yardımcı olsunlar. Bunu muhasebeciden başka kimse sana yardımcı olamaz çünkü. Dün Redbubble'da satışa çıkartmak için kendi logomu tasarladım. Hayırlı olsun. Redbubble'a yüklemek kalktığımda ücret bölgesi çıkmıyor. Bende neden peki? Büyük ihtimal çözünürlüğü düşüktür. Ya da sisteme doğru şekilde kayıt olamamışsındır. Tracker Face'te şeyin takip numaralarını çeviriyor mu? Ne yazık ki çeviremiyoruz şu an. Faruk, inşallah onun içinde bir çözüm bulacağız. Peki, güzel bir şeyle kapatalım arkadaşlar yayını. Ee, Bu arada kanala abone olan bütün güzel arkadaşlara da ayrıyeten teşekkür ederim. Sormuşum ki, ne sormuşum? Şunu sormuşum. Çok güzel cevaplar gelmiş. Hayır, seninle evlenmem. Okey. Demişim ki en çok neye ihtiyacın var diye bir soru sormuşum. Demişler ki abi buraya sığmıyor. DM'e baksan çok sevinirim. Zaten bu da DM.
Hocam satılmayan ürünleri listelemelerini kaldırmak algoritmada bir sorun artı mi herhalde anladığım kadarıyla satılmayan ürünü kaldırırsam sorun olur mu diye yazmış. Bunları düzenli bir şekilde yaparsan olmaz. Yani teker teker kaldır, hepsini bir anda kaldırma. Hesaba zarar vermeni istemeyiz. Samet sormuş, ürün bulmakta neye baksan fiyat eBay'de daha düşük. İşte bu arkadaşlar bu iş tam bilmediğinizden kaynaklı. Doğru kişilerle, doğru toptancılarla doğru ürünü bulursanız böyle bir sorunuz olmayacak. İşte bu Samet daha çok araştırmak. Biz o kadar emek ettik o yüzden. Naim ürün bulmak. Evet arkadaşlar ürün bulmak ben sizler için buldum. Para kazanma kutusunda mevcut. Toplancı bulmada yine para kazanma kutusunda mevcut. Eğitim içerisinde fazlasıyla var. Binlerce toptancı. Satış hızlandırma doğru bir şekilde Furkan sormuş. Satış hızlandırma diye bir şey yok. Doğru ürünü araştırıp bulursan satışın hızlanır teknik olarak. Kazandıran ürün bulmak. Bunu biz sizin için buluyoruz arkadaşlar. Ya da bunun için senelerinizi verip araştırıp nasıl ve nerede ürünleri bulabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Ya da ben bu eğitim içerisine koyduğum ürün araştırma ve satan ürün bulma stratejileri videolarını izleyerek kendi ticaretinizi uygulayabilirsiniz. Amazon'da açmak hesap İngilizce konuşmak gerek. Orası için tereddütlüyüm. Ben bunu niye böyle İngilizce gibi okudum ya? Engin bir aç da sonrasını düşünürüz ya. Bir şey yok. Alt üstü sadece arıyorlar, yüzüne bakıyorlar, kapatıyorlar telefonu. İyi satan ürün bulma konusunda yardıma ihtiyacım var. Tabii ki biz her zaman yanınızdayız. Hizmeti satın aldığınızda 2-3 gün içerisinde mail kutunuza göndeririz satan ürünleri. Borcum çok, onun yardıma ihtiyacı var. Abi banka patladı gerçekten. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim de zamanında çok borcum vardı. Ee, Bu hayatta yaşadığınız şeyler size daha iyi şeyler yapmanız için aslında bir şeyleri getiriyor. İnşallah bir an önce kurtulursun ve senin için sen uyurken bile çalışacak bir para kazanma sistemi bulursun. Aksi takdirde ömrünüzün sonuna kadar çalışıyorsunuz arkadaşlar. Zaten sorun o. Siz çalıştığınız zaman para kazandığınız için sadece yeterli paranız var. Siz uyurken de sizin için para çalışırsa istediğiniz kadar paranız var. Olay şu bakın. İki tane olay var hayatta. Ya siz para için çalışacaksınız ya da para sizin için çalışacak. İkisinin tercihini size bırakıyorum. Eğer siz para için çalışıyorsanız şu an yaptığınız işler ne olursa ömrünüzün sonuna kadar çalışacaksınız. Ya da ben paramı çalıştıracağım diyorsanız da kendinize eğitin arkadaşlar. Yoksa ömrünüzün sonuna kadar çalışacaksınız. Hepimiz yaptık. Ben de yıllar boyunca yaptım ve bunun yanlış olduğunu düşündüğümde kendim için kendi hayatımda uyguladım. Çok ciddi paralar kazandım. Şimdi de onları nasıl kazandığımı bu işi yapmak isteyen ve benim inandığım şeye inanan insanlara Okyanus Şirketi adı altında öğretmeye çalışıyoruz. Ve dediğim gibi %70 insanların gelirlerini kazanmasını arttırmasını sağladık. Bu 1 milyon insandan bahsediyorum ben bu arada. Sırf Türk değil yani. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Harekete geçen kazanıyor. Tek diyeceğim o. En başından sonuna kadar eBay. Güzel bir 15 seneni yatırman gerekiyor Hasan. Çok satan ama dediğiniz gibi satışından fazla olmadığı için ürünleri bulmak istiyorum. Yine bunlar ürün Arkadaşlar bunların hepsi ürün araştırmayı bilmekle alakalı. Yani gün sonunda. Affiliate marketing çok güzel. Ben YouTube'da kanalımda paylaştım. Hatta bir üründen 5.000 o başka onun kanalda paylaşmadım. Böyle şeyleri paylaşmıyorum. Onlar benim kendi aile ticaretim çünkü ama kanalda yaptığım diğer satışları gösteriyorum. Yine inceleyebilirsiniz. Elimden geldiğince paylaşıyorum. Dediğim gibi Okyanus Akın Yılmaz'la ben sorularınızı alıyorum. Sürekli olarak paylaşıyoruz ve tek yapmanız gereken story'de atmış olduğum posta yukarı kaydırıp sorunuzu sormak. Böylelikle arkadaşlar ben de elimden geldiğince böyle yayınlarda paylaşıyorum. Akın abi sayende 7 satış yaptım. İnşallah onun yanına sıfırlar. Sağ tarafına 2-3 tane daha sıfır koyarız 2-3 ay sonra. E, Ben yapacağını biliyordum zaten. Başarılı olmanız beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ve herkesin inandığı şeyi yapması da çok güzel. Son olarak dediğim gibi okyanusu.com internet sayfamızdan ya da Okyanus Akın Yılmaz Instagram hesabımızdan bu anlattığım eBay, Amazon, Etsy ve diğer hangi markette satış yapıyorsanız eğitimlere göz atabilirsiniz ama eğitime göz atmadan önce sadece eğitimi almadan çünkü çok kişi eğitimi alıyor ve hangi eğitimi aldığını bilmiyor. Sadece eğitim alıyor. Arkadaşlar benim buradaki yapmaya çalıştığım şey size eğitim satmak değil. Zaten eğitim alıyorsunuz. Benim size yapmaya çalıştığım şey sizi doğru bir şekilde yönlendirmek ve onunla beraber doğru eğitimi vermek. Çünkü siz
Fransa'ya gideceksiniz ama İngilizce öğrenme eğitimi alıyorsunuz. Sizin Fransızca öğrenmeniz lazım. O zaman Fransızca eğitimini almanız gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım şey bu. O yüzden eğitimi almadan lütfen bana özelden ne yapmak istediğinizi yazın, ne yeteneğiniz olduğunu yazın ki ben de sizin ne yapacağınızı ona göre diyeyim ki bak sen örnek veriyorum sanat tasarımla uğraşıyorsun, print on demand ticareti senin için daha çok para kazandırır ve bu şekilde ilerlersen şu sürede şu kadar iş yapabilirsin. Bu avantajları vardır, şunun dezavantajları vardır. En azından sen de kafanda bak evet haklıymış deyip bu şeyi yapabilirsin. Ama kafana göre eğitim alırsan ve gün sonunda bir şey başaramazsan beni suçlama. Çünkü sen daha nereye gideceğini bilmeden ben senin nereye gideceğini nasıl göstereyim? O yüzden ricam eğitimlere katılıyorsanız arkadaşlar lütfen sizden ricam benimle Instagram'dan iletişime geçin. Soru sorun ki ben de size yol göstereyim ve öylelikle de eğitimlere katılıp kendi ticaretinizi ilerletin. Dedikten sonra güzel bir yayın oldu. Her şey gönlünüzde olsun. Ben eğitimleri güncelliyorum arka tarafta. Yoğunum. Sizi çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenirseniz arkadaşlar ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız sizlere diğer arkadaşlarınıza ulaşması için yardımcı olacaksınız. Son olarak da video konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda merak ettiğiniz soruları sorarsanız da belki YouTube videosu yorumlarını cevaplama da yapabiliriz. Bir sonraki yayında görüşürüz arkadaşlar. Sorularınız olursa da Instagram'dan özelden bana lütfen ulaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize sağlıcakla bakın.